Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs itibariyle Ankara'da fasulye dikim işlemlerine başlayacağız. Bu gördüğünüz sırık cinsi sarmaşık ve geniş meyveli fasulye cinsi. Bunun için mutlaka bir sırık dikilmesi gerekiyor. Bu gösterdiklerim de oturak cinsi, yani uzayıp gitmeyen, daha çok toprağa yakın ve çok fazla ürün veren cinslerden. Gördüğünüz gibi bende 3-4 çeşit fasulye bulunuyor. Bunlardan değişik karışık ekeceğiz. Bu oturak cinsi. Bunlar aynı şekilde 40 günlük ve az önce gösterdiğim sarı renkli de sarmaşık cinsi olarak biliniyor. Oradaki fasulyeleri ben Kayseri'nin Develi ilçesinde bir tarım marketten almıştım. Sürdürülebilir tohum. Dolayısıyla onlar ekildiği zaman bir sonraki sene hasatta tohum alınabiliyor. Öncelikle gördüğünüz gibi toprağımızı bir şekilde hazırladık. Ne kadar derin olursa fasulye o kadar verimli olur. Ayrıca fasulye suyu seven bir bitki olduğu için çift damlama kullanacağız. Sıra aralıkları, yani iki fasulye arasında yaklaşık 30 santim var. Onu belirlemek için elimdeki çapayı bir ölçü olarak kullanıyorum. Yani sapıyla ucu arasındaki mesafeye ekim yapacağız. İki sıranın arası da, yani o çizginin arası da yine aynı şekilde en az 30 santim olması gerekiyor. Tabii bunları biz ektikten sonra birer sırık yardımıyla yukarı alacağız. Yerde bulunmayacak. Ben şu anda bu gördüğünüz videonun sol tarafına sırık cinsi ekiyorum. Aynı zamanda birer atlayarak dikkat ederseniz yani bir dolu bir boş boşluklara, oradaki kazdığım çukurlara, o boşlara da birer tane mısır ekeceğiz ki aynı zamanda mısırdan da hem köklerde azot beslemesi hem de boy olarak sarılmasını sağlayacağız. Evet, bu gösterdiğimiz sırık cinsi. Şimdi onları birer birer yuvalarına bırakıyoruz. Çift sulama demem şundan dolayı, tabii çok aşırı su vermeyeceğiz ama dediğim gibi fasulye gelişim esnasında özellikle çok su istiyor. Ne kadar çok su olursa ve toprak güçlü olursa o kadar çok verim elde edilebiliyor. Özellikle çiçek dökme süresinde bir hayli su istediğini biliyoruz. O yüzden su kaynağına en yakın yere fasulyemizi ekiyoruz. Çukurları çok derin bir şekilde kapatmayacağız. Ekim derinliği 2 ya da 3 santim olacak. Üstüne hafif baskı uygulayıp biraz toprak atmamız yeterli olacaktır. Şimdi ikinci seki dediğimiz alanımıza geçiyoruz. Bu kısmı hazırlarken bir video çekmek istemiştim. Yani bir sene öncesinden aslında ben orayı toprak bel küreği ile hazırlamıştım. Şimdi çapayla yumuşatıyorum. Daha sonra üzerindeki toprağı düzleştirerek tırmık yardımıyla ekime hazır hale getiriyorum. Burada dikkat edilecek husus, aralarda gezerken ya da ürün hasat ederken ya da otları çapalarken biraz mesafe kalması. İkinci seki ile birinci seki arasında yaklaşık 50 santim ya da 60 santim gibi bir boşluk var. Hani bir insanın yürüyeceği şeklinde düşünebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda buralara biz birer tane sırık eklemeyi düşünüyoruz. Üçüncü gördüğünüz sekiyi de hazırlıyoruz. Tabii bunların hepsine fasulye ekmeyeceğiz. Sağ taraftaki iki sekiye fasulye, karışık fasulye ekimi yaptık. Bu hazırladığımız yere de bamya ekmeği düşünüyorum. Çünkü bunlar birbirine benzer ve su isteyen bitkiler olduğu için yakın olmasında fayda var. Dediğim gibi su kaynağına en yakın alan neresi ise en çok su seven bitkileri oraya ekmekte fayda var. Su seven bitkiler içerisinde mesela biberden bahsedilebilir. Biber de gelişim sürecinde oldukça su isteyen, meyveye döndükten sonra artık su verilmese de olabilir. Ama su az olduğu zaman meyvesi sert ve acı olduğunu daha önce tecrübe etmiştik. Gördüğünüz gibi toprak aslında çok tavlı. Bir hafta önce bir yağmur yağmıştı.
O yağmurdan sonra toprak epeyce yumuşadı. Ama kazdıkça gördüğünüz gibi nemli bir tabakaya şu anda erişmiş oluyoruz. Bir yandan köstebekler için hazırladığımız köstebek savar diye adlandırdığım pet şişeden hazırladığım ürünü de burada görmüş oldunuz. Tabii ne kadar faydalı oluyor ben bilmiyorum. İlk defa tecrübe ediyoruz. Bakalım yani eğer ürünlerimize bir zarar gelmezse, ki geçen sene bazı ürünlere fare ve köstebek gelmişti. Onlardan uzak tutmak için onları hazırlamış olduk. Tabii taşları almamızda fayda var. Çapa yaparken taşlar çapaya çok engel oluyor. Ben fırsat buldukça o taşları ayıklıyorum ve bahçemin başka yerlerinde kullanıyorum. Çakıl olarak kullanabiliyoruz. Toprak ne kadar çapalanırsa o kadar iyi. Gördüğünüz gibi otları da bir yandan ben temizliyorum. Çünkü otlar kuruduğu zaman hem mantar hastalığı getirebilir hem de tohumları dökülmek suretiyle her sene orada yeniden ot bitmesi söz konusu olabilir. Aynı şekilde tırmıkla düzenleme yapıyoruz. Önce otları temizliyoruz. Daha sonra taşları ve büyük toprak kitlelerini, kesekleri parçalayarak ekim alanını hazırlamış oluyoruz. Dediğim gibi toprak ne kadar yumuşak olursa, hangi ürün olursa olsun, bu sadece fasulye, bamya veya mısır gibi sebzeler değil, bütün bitkilerde yumuşak toprak ürün verimini mutlaka etkileyecektir. Toprağımızı ekim için hazırladıktan sonra şimdi o yuvalara koyduğumuz fasulyeleri size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yuvalara en az 2 ya da 3 tane fasulye bırakıyoruz ki hani bir tanesi büyümezse bir tanesi büyüsün diye. Buraya kadar fasulye nasıl ekilir size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Fasulyelerin gelişimini ve hasat edilme videosunu da hazırlayıp sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bugün 1 Mayıs. Havalar ve toprak ısındı. Artık ekimler yapılabilir. 2 santimden daha derin olmasın. Çünkü ne kadar yüzeye yakın olursa o kadar büyüme faydalı olur, hızlı olur. Aynı zamanda büyüdükçe dibine biraz daha toprak ekleyerek güçlendirme yapacağız.